Geçmişimizin düşüncelerine ve geleceğimize dair kaygılara saplanmadan şimdiki anın tadını nasıl çıkarabiliriz? Alan Watts güvencesizlikteki bilgelikte bu soruya bir yanıt veriyor. Modern çağ hayatlarımıza seleflerimizin tadını çıkaracak kadar şanslı olmadığı rahatlığı getiriyor. Dünyanın belirli yerlerinde her gün meydana gelen sayısız trajediden korunuyoruz ve onları etkileyen acı, üzüntü ve sefaletten korunuyoruz. Ancak sahip olduğumuz nimetleri saymak ve koşullarımız için minnettar olmak yerine bunu olduğu gibi kabul etme eğilimindeyiz. Sadece bu değil, daha fazlasını istiyoruz. Daha fazla güvenlik, maddi mülkiyet, para, statü ve arzular. Ve ünlü filozof Alan Watts bunun nedenini biliyor gibi görünüyor. Watts 25'in üzerinde kitap yazdı ve 400'den fazla ders vererek zamanının en ünlü filozoflarından biri oldu. Felsefesi Zen ve Budizm'den ilham alıyor ve hayata ve yaşama dair yeni bir bakış açısı benimsememize yardımcı olacak paha biçilmez hayat dersleri veriyor. Bu videoda Watts'ın Güvencesizlikteki Bilgelik kitabından daha fazla rahatlık arama eğilimlerimizi görmemize ve bu arzuları hayata yeni bir bakış açısına nasıl dönüştüreceğimizi öğrenmemize yardımcı olabilecek 6 ders veriyor. 1. Ne kadar güvenlik ararsak o kadar güvensiziz. Watts'a göre konfor ve güvenliği ne kadar çok ararsak bunlardan yoksun olduğumuzu kendimize o kadar çok hatırlatırız. Kesinliği ne kadar çok ararsak o kadar belirsiz hissederiz. Kendimizi güvensizlikten ne kadar korumak istersek kendimizi o kadar güvensiz hissederiz. Parayı ve statüyü ne kadar çok arzularsak kendimizi o kadar fakir ve toplumun alt basamaklarında hissediyoruz. Bunları istememiz sorun değil. Sorun şu ki onları kovalama sürecinde kendimizi endişeli hissediyoruz. Geriliriz ve ne olursa olsun bu şeyleri elde etmemiz gerektiğini kendimize söylediğimiz bir savaş ya da kaç durumuna gireriz. Alan Watts kitabında keyifli bir hediyenin tadını çıkarmak için bile mutlu bir geleceğin güvencesine sahip olmalıyız. Ay için ağlıyoruz. Bizim böyle bir güvencemiz yok. En iyi tahminler hala kesinlikten ziyade olasılık meselesidir ve bildiğimiz kadarıyla her birimiz acı çekecek ve öleceğiz. Hayatımız boyunca sürekli olarak güvensizliklerimizden kurtulmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bazı insanlar için bu bir zorunluluktur. Ancak birçokları için bu bir kas kovalamacasıdır. Görüyorsunuz, güvensizlikten ne kadar kaçmaya çalışırsanız onu o kadar kendi çevrenize davet edersiniz. İlişkilerin sizi olumsuz etkileyebileceği korkusuyla kendinizi başkalarından izole ettiğinizde kendinizi büyüme, diğer insanların fikir ve düşüncelerini duyma, hatta hayata bakış açınızı ve onu nasıl yaşadığınızı sorgulama fırsatını tüketirsiniz. Veya daha fazla para kazandığınızı, daha yüksek bir statüye ulaştığınızı veya imrenilen terfi için çalıştığınızı bahane ederek haftada 60 saatten fazla masa başında köle gibi çalıştığınızda. Ancak bunu hobilerinize, kişisel ilgi alanlarınıza ya da aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek için harcayabileceğiniz enerji ve zamanınız pahasına yapıyorsunuz. Yaşam enerjinizi tüketmek yerine size enerji sağlayan aktiviteler. Hiçbir zaman güvenliği garanti edemeyiz. Sahip olduğumuz tek şey bugün. O halde neden hayatın tadını sonuna kadar çıkarmadan yaşayalım? 2. Mutluluk için sürekli geleceğe bakıyoruz. Hayvanın mutlu olması için bu anın keyifli olması yeterlidir. Ancak insan bundan pek memnun değildir. Keyifli anılara ve beklentilere sahip olmakla çok daha fazla ilgileniyor. Özellikle de ikincisi. Hırslar ve arzular hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gibi görünüyor değil mi? Mükemmel partner, milyon dolarlık fikir, her an gelebilecek terfi, bunların hepsi o anlar gelmezse hissedeceğimiz acıyı hissetmemek için aklımızda tuttuğumuz fikirler. Geleceğe dair beklenti ve arzulara takılıp kalmak sadece hayattan keyif almamızı engeller. Gelecekte bizi hangi iyi veya kötü şeylerin beklediğini düşünmek yerine şu anda sahip olduğumuz iyi şeylere odaklanmak çok daha iyidir. Ailenize, sizi seven ve destekleyen arkadaşlarınıza minnettar olabilirsiniz ya da sağlığınız kontrol altında ve kendinizin geçimini sağlayabilirsiniz. Çevrenizde küçük ya da büyük takdir edebileceğiniz sayısız an vardır. 3. Geçmişimizin bizi tanımlamasına izin veriyoruz. Geçmiş ve gelecek şu anda var olduklarına dair gerçek bir yanılsamadır. Var olan ve var olan her şey budur.
Daha iyi bir geleceğe umut bağladığımız kadar aynı heyecanla geçmişimizin de bugünümüzü tanımlamasına izin veriyoruz. Geçmişteki anlardan sık sık utanırız ya da bugün bir şekilde sergilememiz gerektiğini düşündüğümüz kendi imajımıza tutunuruz. Aynı kişi olduğumuz için değişimin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Geçmişimizin bugünümüzü veya geleceğimizi herhangi bir şekilde etkilediğini düşünmek bir yanılgıdır. Hayatı nasıl yaşayacağınıza dair her zaman bir seçeneğiniz vardır. 4. Mutlu olmak için acıyı kabul etmelisiniz. O halde insanlığın sorunu budur. Bilinçteki her artışın ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Acıya daha duyarlı olmadan zevke daha duyarlı olamayız. Acı ya da ıstırap olmadan hayatta hiçbir iyi şey gelmez. Daha fazla para istiyorsanız çok çalışmanız gerekir. İnce ve formda olmak istiyorsanız egzersiz yapmalı ve abur cuburdan kurtulmalısınız. Ama kulağa olduğundan daha korkutucu geliyor. Eğer tüm hayatımız boyunca zor durumlarla karşılaşmaktan korunuyorsak, hayatın bize sunduklarına uygun şekilde tepki vermeyi nasıl bekleyebiliriz? Ve elbette zaman geçtikçe hayatın bazı dönüm noktaları vardır. Sevdiklerimizi kaybedebilir, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir veya maddi veya fiziksel geçimimizi tehdit eden diğer zorlayıcı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz. Gerçek şu ki uzun vadeli tatmini ancak kısa vadeli fedakarlıklar yaparak elde edebilirsiniz. Bu fedakarlık farklı şekillerde olabilir. Ancak ister kalp kırıklığı olsun, ister yüksek oranda işlenmiş yiyecekleri yemeyi reddetmek, ister o zor konuşmayı yapmak olsun, her zaman acı çekmeyi gerektirir. Konfor alanınızdan ne kadar kaçarsanız ve rahatsızlıktan ne kadar rahat olursanız o kadar büyüyecek ve hayatın zorluklarıyla başa çıkma becerisine sahip olacaksınız. 5. Minimalizmi benimseyin. Yapılacaklar listesine daha fazla eşya veya öğe eklemek yerine kıtlık pratiği yapın. Daha fazla şeyin peşinde koşmak yerine halihazırda sahip olduğunuz şeylerle yetinin. Daha fazla para, maddi mülk veya arkadaşlık peşinde koşmak size anında zevk verebilir. Ancak bunun azalan getirileri de var. Kaç tane derin dostluğu sürdürebilirsiniz? Kaç uykusuz geceye dayanabilirsiniz? Kaç tane kaçırılmış doğum gününü, yıl dönümünü veya randevu gecesini feda etmeye hazırsınız? Bazı insanlar fedakarlıktan memnundur ve bu kesinlikle sorun değil. Ancak çoğu insan hayattaki küçük şeylerden keyif alacak ve her yıl bu anları kaçırırsa perişan olacak. Kendinize şunu sorun. Hayatınızdan neleri çıkarıp eskisinden daha da mutlu olmaya devam edebilirsiniz? 6. Güvenliğin var olmadığını kabul edin. Güvenlik kavramı içimizde kalıcı olan, yaşamın tüm günlerine ve değişikliklerine dayanan bir şeyin olduğu hissine dayanır. Mükemmel güvenliğin imkansız ve ulaşılmaz olduğunu anlayın. Bu çağda güvende olabileceğiniz fikrine ne kadar çok bağlanırsanız o kadar güvensiz olursunuz. Bunun aksine güvensizliği kucaklamakta özgürlük vardır. Hayatınızın bir şekilde veya biçimde kusurlu olmasına izin vererek. Mükemmel olmadığınızı ve çevrenizdeki hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmek, sizi sahip olabileceğiniz ve sizin veya başkaları tarafından yerine getirilmesini beklediğiniz beklenti ve arzulardan kurtarır. Peki bunların hepsini bir araya nasıl bağlarız? Gerçek, ışığında duran şeylerin ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkar. Sanatçının inşa ederek değil, parçalayarak yarattığı heykelden pek de farklı olmayan bir sanat. Her zaman farkındalıkla başlar. Güvenliği özlediğinizde ortaya çıkan duygu ve düşüncelerin farkında olmak, onun pençesinden kurtulmanın ilk adımıdır. Daha sonra akışına bırakabilir ve hayatın önünüzde gelişmesine izin verebilirsiniz. Güvensizliğin sizi yok etmeyeceğini göreceksiniz. Bu seni özgürleştirir. Güvensizlik bilgeliği hayatın sadece yaşamakla ilgili olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Her şeyi fazla düşünmeyi bırakın ve her günü olduğu gibi değerlendirin. Kendinizle ve başkalarıyla birlikte olmak için her gün elinizden gelenin en iyisini yapın. Bazen bocalayabilirsiniz ama bunu akılda tutmak çok önemlidir. Mükemmellik ilerlemenin düşmanıdır. Watts bize bazı şeyler hakkında endişelenmek için çok fazla zaman ve çaba harcarsak nasıl yaşayacağımızı unutacağımızı öğretiyor. Video bitti. Hoşça kalın.